Nikon Z8'i konuşmanın vakti geldi. Neden 3 yaşındaki bir makineyi aldım biliyorsunuz. Z8 2023 Mayıs ayında çıktı. Hala bugün alınır mı? Ben neden tercih ettim? Z6 3'e göre artıları eksileri, Z9'a göre artıları eksileri ve gerçekten bu makineyle neler yaşadım, neler tecrübe ettim. Şimdi bunları konuşacağız. Neredeyse bir ay oldu makine geleli. Bir aydır kullanıyorum ve bir kanaatim oluştu. Beklediğimi de buldum açıkçası. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde bunları anlatayım. Öncelikle ben neden Nikon Z8'i tercih ettim onu söyleyeyim. Videonun başında söylediğim gibi 3 yaşında bir makine 2023 Mayıs ayında çıktı. Fakat yaşlanmayan bir makine, hala çok güçlü ve gerçekten hala yeni çıkan rakipleriyle bile boy ölçüşebiliyor. Çünkü Nikon Z8 amiral gemisi sınıfında bir makine. Yani normalde Nikon'un amiral gemisi modeli Nikon Z9. Ama Z8 daha küçük bir body ile Z9'un neredeyse tüm özelliklerini bünyesinde bulunduruyor. Z9'dan açıkçası farkı bir, o Z9'daki büyük ve çok sağlam gövde yapısı, yani eldivenle vesaire her şeyle kullanabiliyor olmanız, ki bunu da eldivenle kullanabiliyorsunuz. Tuşlar küçük değil. Ve Z9'un diğer önemli bir artısı da pil kısmından dolayı çok daha uzun pil ömrünün olması. Z8 tıpkı Z7, Z6 3, Z5 2 modellerinde olduğu gibi tek pille çalışıyor ve birazcık daha pil ömrü kısıtlı. Z9'da test ettim, kullandım biliyorsunuz. Şuraları açıklama kısmına bırakırım. Onu da epeyce bir kullandım. Onun dışında özellikler, performans, otofokus sistemi, sensörü vesaire neredeyse aynı. Hatta sensörün dinamik aralık ve ISO grafiklerine baktığım zaman Z9'un sensörüyle aynı özellikleri veriyor. Bu açıkçası aslında iki sensörün ve iki makinenin oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Peki böyle bir makine varken insanlar niye Z9 alıyor? Birincisi, spor ve yaban hayat fotoğrafçıları en zor şartlarda ve sorunsuz bir şekilde çalışmak istiyorlar. O yüzden biraz daha Z9 avantajlı oluyor. Farklı bağlantı özellikleri de var. Özellikle spor fotoğrafçılar için Ethernet vesaire gibi. Bu sayede de sahadan çok hızlı bir şekilde ajansa fotoğraf göndermek vesaire gibi daha pratik çözümler var. Biraz böyle küçük farklılıklardan dolayı. Yoksa sensör, görüntü kalitesi, nihai çıktı anlamında açıkçası üzerinde durulacak bir fark yok. O yüzden ben Z8'i amiral gemisi sınıfında bir performans ortaya koyduğu ve fiyatı da Z9'a nazaran biraz daha uygun olduğu ve gerçekten çok fazla ağırlık taşımak istemediğim için tercih ettim. Ben biraz daha makineleri çok daha esnek bir şekilde, çünkü videoda çekiyorum biliyorsunuz, tanıtım, reklam filmleri, o tarz işlerde yapıyorum. Markalara içerikler üretiyorum. Yani sadece sırf yaban hayatı üzerine çalışmadığım için, ana branşım o olsa bile böyle bir modeli tercih ettim. Birazcık böyle boyuttan ve ağırlıktan kurtarmış oldum kendimi. Öyle söyleyeyim. Yani benim bu makineyi tercih etmemdeki en birinci sebep Z9 gibi amiral gemisi sınıfında performans göstermesi. Şimdi sensör kalitesi, fotoğraf, video performansı, bunlara gireceğim ama hızlıca şöyle gövde ile alakalı da dikkatimi çeken ve çok hoşuma giden birkaç şeyi söylemek istiyorum. Birincisi, Nikon Z8 Z6 3'e göre birazcık daha büyük, Z9'dan küçük. Bu büyüklük açıkçası tam ideal. Yani benim arayıp da bulamadığım gövde yapısı. Şu küçük serçe parmağım dışarıda kalmıyor. Makineyi tam kavruyorum. Tüm kontrollere, şuradaki FN1, FN2 tuşlarına, her yere çok rahat ulaşabiliyorum ve çok sağlam, güzel bir şekilde makineyi tutuyorsunuz. Ergonomisi çok güzel. Z6 3'te bu serçe parmağı dışarıda kalıyordu. Z6 3'e göre sadece 150 gram daha ağır. Ama bu 150 gram ağırlığa rağmen çok güzel bir ergonomisi var. Tutuş ve kullanım çok rahat. Bu arkadaki dairesel vizörü seviyorum. Vizör parlaklığı Z6 3'ten biraz geride kalıyor. Daha düşük bir çözünürlük var. Ama açıkçası ben hiç rahatsız olmadım ve her şeyi çok güzel bir şekilde görebiliyorum. Yeterli bir vizör performansı sağlıyor. Bu arada vizörde kararma yok. Mesela Z8'in diğer önemli bir artısı, seri çekim yapıyorsunuz, böyle beyaz beyaz sadece çizgiler çıkıyor kenarlarda. Çekim yaptığınızı anlıyorsunuz. Vizör hiçbir şekilde kararmıyor ve konuyu siz kaçırmıyorsunuz. Bu da önemli bir avantaj. Elektronik deklanşörün diğer bir artısı. Bu arada elektronik shutter olmasına rağmen flash kullanılabiliyor. Harici flash'ı elektronik shutter'da tetikliyor ve normalde 1/200, 1/250 flash patlatma hızı. Ama yüksek hızda 1/8000 enstantanede flash patlatabiliyorsunuz. Bu komutu da gönderiyor. Yani
Mekanik bir perde olmamasına rağmen flash tetiklemesiyle alakalı hiçbir sorun yok. Flash kullanıyorum ve çatır çatır çalışıyor. Üçüncü parti flashlar da aynı şekilde tetiklenebiliyor. Yüksek hızda çalışıyor. Bu da artı. Yani portre, moda, düğün işleri yapıyorsanız bu önemli bir avantaj. Yüksek hızda flash patlatabilirsiniz. Onun haricinde gövde ile alakalı yani tuş yerleşimleri vesaire aynı. Aynı pili kullanıyor. Dikkatimi çeken benim çıktığı zaman gözümden kaçmış. 2 tane USB-C bağlantısı var bu makinede. Yani son zamanlarda yeni makinelerde bu çift USB-C'leri koymaya başladılar. Ve bu hani reklamlarda da öne çıkan bir özellik olarak sunuluyor. Ama 3 yaşındaki Z8'de bu zaten varmış. Ben de görünce şaşırdım. Birisini şarj olarak kullanıyorsunuz. Aynı anda şarj ederken buradan dosya transferinizi vesaire yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği var. Hani canlı yayın vesaire pek çok noktada bu şekilde kullanabiliyorsunuz makineyi. Gövde çok sağlam. Bir Z9 dayanıklılığı var. Yani elime aldığım zaman böyle Z6 3'ten daha sağlammış. Toz, su, sızdırmazlık anlamında daha çok güven veriyormuş gibi bir his verdi. Ki Z6-3 de toza ve neme karşı çok dayanıklı. Ama bu makine böyle öyle bir his veriyor. Diğer güzel bir nokta, objektif değiştirirken perde kendisini kapatıyor. Ve perde kapattığı için sensöre toz girmiyor. Bu da güzel. Sensör önünde güzel bir kaplama var. Kendiniz temizleyebiliyorsunuz. Dikkatli olmak lazım yine de. Bu noktada yani daha rahat çalışıyorsunuz makineyle. Onun haricinde mesela Z6-3'ten güzel tarafı da bu ışıkların gece yanıyor olması. Yani ışık yaktığınız zaman tuşların arkasında küçük ışıklar var. Tüm tuşları karanlıkta bile görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani arazide gerçekten çok işe yarıyor. Bunu da çok beğendim. Onun haricinde gövde itibariyle zaten diğer Nikon makinelerine benzer ergonomi yapısı var. Nikon'un ben sezgisel kullanımını her zaman söylüyorum. Beğeniyorum. Her tuş olması gerektiği yerde ve çok pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tuşlara istediğiniz bütün özellikleri atayabiliyorsunuz. Yani buradaki tuşların üzerinde yazan özellikleri tamamen değiştirebiliyorsunuz. Ben kısmen kendime göre konfigüre ettim. Bunu ilerleyen zamanlarda anlatırım size. Böylece makineyi çok daha iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi Nikon Z8'i tercih etmemdeki diğer önemli bu husus. Yani burada Nikon Z8'i niye tercih ettiğimi anlatıyorum ama dikkat ederseniz de aslında ben size bir Nikon Z8 incelemesi de sunuyorum. Zaten amacım bu. Yani bu makine 3 yıldır var ve herkes bu makineyi inceledi. Oturup şimdi ben size bu makineyi anlatmam hiç mantıklı değil. Bana ne kazandırdı, niye tercih ettim bunları söylemek, bu hususlara değinmek bence sizin için daha verimli olacak. O yüzden videoyu böyle yapıyorum. Şimdi tercih etmemdeki diğer önemli bir nokta tabii ki bunun sensörü. Yani 45.7 megapiksel bir full frame sensör var. Bence bu çözünürlük tam optimum çözünürlük. Yani şöyle bir realite var. Çok yüksek çözünürlükle baş etmek bir mesele. Neden mesele? Birincisi çok iyi objektifler istiyor. Yani çoğu eski objektifi tam kapasite kullanamıyorsunuz. Çünkü çoğu objektif 45-50 megapikselleri ancak ayırabiliyor. Yani objektifin ayırma kapasitesi bir sınırı var. Cam kalitesi ona göre. O yüzden siz 60 megapiksel, 100 megapiksel bir fotoğraf makinesi kullandığınız zaman bu defa elinizdeki objektif onu ayıramayınca çok anlamlı olmuyor. Yine müthiş görüntü alıyorsunuz, dinamik aralık alıyorsunuz vesaire ama her şeyi tam olması gerektiği gibi kullanamıyorsunuz. Ama 45 megapiksel hem 30 megapikseller, 24 megapikseller gibi düşük kalmıyor. Bu arada tırnak içerisinde yani 24 megapiksel aslında düşük değil. Yani ben Z6-3 videomda anlattım size. Biz 6 megapiksel makinelerle ve 12 megapiksel makinelerle bu işlere başladık ve yıllarca onları kullandık. Hala o fotoğrafları paylaşıyoruz ve çok güzel fotoğraflar. Yani 50'ye 70 çok güzel baskı alabiliyorsunuz 6 megapiksel çözünürlükle. O yüzden bunlar az değil aslında. Ama işte biraz yaban hayatı, kuş fotoğrafçılığı tarafında crop yapma diye bir olay var. Yani maalesef bunu yapıyorsunuz. Çünkü her zaman kuşlara, hayvanlara istediğiniz kadar yaklaşamıyorsunuz. Onlar size pek yaklaşmıyorlar. Dolayısıyla biraz crop yapmak gerektiği için ben Z6-3'te o 24 megapiksel çözünürlükte bazen bunun dezavantajını yaşıyordum. Yani bayağı bir crop yaptığım zaman elimde çok az bir çözünürlük kalıyordu. Ya bunu böyle 4K videolarda bile tam ekran paylaşmakta zorlandığım durumlar oldu. Yani düşünün ne kadar uzak kalmışım. Ki ben hayvanlara çok yaklaşabilen birisi olarak yani yılların tecrübesiyle. Böyle durumlar yaşayabildiğim için açıkçası dedim ki şöyle tam olması gereken kıvamda bir çözünürlükle ben bu işi çok daha keyifli yapabilirim. O yüzden de Nikon Z8'i tercih ettim açıkçası. 45.7 megapiksel tam olması gerektiği gibi
Elimdeki bütün objektifler bu çözünürlükle baş edebiliyor. Sonuçlar çok güzel çıkıyor. O yüzden birincisi bu sensör. Z8 ve Z9'daki bu sensör aslında tamamen istifli bir sensör. İstifli bir sensör olduğu için de yazma hızı çok yüksek. Yani bu fotoğraf makinesinde rolling shutter dediğimiz olay yok. Z8'de ve Z9'da biliyorsunuz mekanik deklanşör yok. Tamamen elektronik deklanşör var. Bu bazen bir dezavantajmış gibi anlatılıyor ama tamamen istifli bir sensör kullandığı için, yani yıllar önce çıkan bir makine tamamen istifli bir sensör kullandığından dolayı bir defa fotoğraf çekerken 3.7 milisaniye gibi bir rolling shutter var. Yani bu kanat uçlarında bile bükülme olmayacağı, bir golf sopasını vururken bile eğilme hissetmeyeceğiniz anlamına geliyor. Çünkü pek çok fotoğraf makinesinde 10 milisaniyeler, 14 milisaniyeler, 15 milisaniyeler var. Hatta böyle 30 megapiksellerin, 40 megapiksellerin üstüne çıkan fotoğraf makinelerinde bunu internette araştırabilirsiniz. Buradan direkt marka ismi vermek istemiyorum. Yanlış anlaşılmak istemem çünkü. Oralarda 100 milisaniyelere, 85 milisaniyelere çıkan fotoğraf yazma hızları var. O yüzden de ciddi anlamda bazen aksiyon çekimlerinde bu sorun olabiliyor. O yüzden mesela spor ve yaban hayatında çok hızlı makineler çıkıyor ve işte istifli sensörler üretiliyor. Nikon Z8 ve Z9'da bu sensör işini hakkıyla yapıyor. Aynı rolling shutter etkisini video kullanırken de görüyorsunuz. Bu makine 8K 60p video çekiyor ve dahili gövde içerisinde RAW kayıt yapabiliyorsunuz karta. CF Express B kullandığı için bu CF Express B kartları daha hızlı, daha dayanıklı ve sorunsuz bir şekilde RAW dosyaları kaydedebiliyorsunuz. 1 TB, 2 TB'lık kartlar bulabiliyorsunuz ve gerçekten sahada çok rahat ediyorsunuz. Ve 8K 60p'yi çekerken de 14 milisaniyelik bir rolling shutter var. Bu dalga efektinin oluştuğu milisaniyeler genelde 17 ve 18'den sonra oluyor. Yani videoda bile kısmen hareketlerde bu rolling shutter etkisini almıyorsun. Bu da benim yine makineyi tercih etmemdeki en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü eğer 8K'da ben bir rolling shutter etkisi alsaydım muhtemelen böyle bir cihaza geçmezdim. Z6 III'de mesela bu 6K RAW video çekerken 6K 60p'de 9.5 milisaniye gibi. O daha hızlı. Kısmen istiflenmiş sensörün orada ayrı bir durumu da var. Ama tabii 6K çözünürlük vesaire. Bu noktalarda gerçekten hani Nikon global shutter'ı aratmayacak bir performans ortaya koyuyor. Video ile alakalı bir de şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi yani ben yaban hayatında zaten ağırlıklı olarak video çalışıyorum yıllardır. Belgesel vesaire stok görüntüleri video çekerken özellikle slow motion görüntüler yaban hayatında çok değerli. Dolayısıyla ben yaban hayatı çekimlerimi genelde 50 kare ve 100 kare yapıyorum. Yani çoğunlukla da 100p video çekiyorum. Şimdi Z6 III'de 4K 100p'yi çekerken 1.5 yani crop yapıyor. DX modunda çekiyor. Full frame olarak hani tam sensörü kullanarak 4K 100p çekemiyorum. Ama bu fotoğraf makinesinde 4.1K 100p RAW video çekebiliyorum. Aynı zamanda yine 4K croplu modda, DX modda ki 2.3x crop yapıyor. Biraz daha fazla yapıyor. Yine 4K 100p çekebiliyorum. Dolayısıyla bu makinede şöyle bir şey var. Siz full frame 4K 100p ile başlıyorsunuz. Sanki optik zoom yapıyormuş gibi bunu menüden ayarlayabiliyorsunuz ve içeride zoom yapabiliyorsunuz 4K 100p'yi koruyarak, bozmadan. Bu muazzam bir esneklik. Yani yaban hayatında hem slow motion çekiyorsunuz hem zoom yapıyorsunuz hem de bu kaydı sesli alabiliyorsunuz. Açıkçası DX modda da ve full frame'de de 4K 100p çekebilmek ve bunu RAW video olarak da yapabilmek, H265 olarak da yapabilmek, ProRes kayıt yapabilmek vesaire bunlar gerçekten büyük avantajlar. O yüzden ben özellikle 8K video çekebilmek ve bu 8K videoyu çekerken de rolling shutter etkisinin olmaması nedeniyle Z8'i tercih ettim. İş akışı anlamında baktığım zaman da bu bana ciddi bir esneklik sağlıyor. Elimde 8K bir video var. 50p çekilmiş. Ben bunu 4K olarak kullanmak istediğim zaman kadrajın içerisinde hareket edebiliyorum. Kompozisyonu ayarlayabiliyorum. Sanki farklı odak uzaklıklarıyla çekilmiş gibi kompozisyon yapabiliyorum. İçeride pan hareketi yapabiliyorum vesaire. Yani küçük slide hareketleri yapabiliyorum. Sanki slider kullanmış gibi.
O yüzden bayağı bir esneklik sağlıyor 8K. 6K tam bu esnekliği sağlayamıyordu ki onunla bile küçük hareketler, küçük numaralar yapabiliyordum. Ama Z8'de bu sınırlar ortadan kalktı. Yani açıkça söyleyeyim, hani Z6 gerçekten çok güzel bir makine. Bu 8K olayı ve yüksek çözünürlük aslında benim Z8'i tercih etmemdeki ana unsur. Hani ben Z6 ile alakalı olumsuz bir tecrübe yaşadım mı derseniz, olumsuz bir tecrübe yaşamadım. Isınma, kapanma, işte bir şeylerin yetmemesi gibi durum olmadı. Sadece daha yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duydum. Orada belki 24 megapiksel yetmedi. Ama işte o dediğim gibi, yani konuya uzak olduğum zamanlar. Yoksa siz portre çekiyorsanız, moda çekiyorsanız, manzara çekiyorsanız Z6 istifleme ile 96 megapiksel çözünürlüğe de çıkabiliyorsunuz. Manzarada, makroda vesaire. Yani oralarda da bir eksiklik yok aslında. Bir de ilk başlarda bu kuş AF özelliği falan gelmemişti. Ama Nikon makinelerine gerçekten sahip çıkıyor. Yazılımlarla bu makineler sürekli gelişiyor. Şu an Z6 kuş ve hayvan AF sistemi geldi. Kuşları çok iyi takip ediyor. Aynı şekilde otomatik yakalama özelliği de geldi mesela. Bu makinede de otomatik yakalama özelliği var. Sadece bu Z9'da vardı. Kademe kademe diğer tüm makinelere bu indirildi. Z8'de de var. Yine mesela benim tercih ettiğim noktalardan bir tanesi buydu. İşte Z6 de gelmiş oldu o güncellemeyle. Makineyi bırakıyorsunuz, ayarlamalarını yapıyorsunuz. Bir hareketi olduğu zaman makine otomatik olarak fotoğraf ya da video çekiyor. Bunu siz belirliyorsunuz. Ve kendisi netliyor, konuyu takip ediyor. Gerçekten böyle foto kapan gibi çalışıyor. Bizim gibi yaban hayat fotoğrafçılar için işte kale arkası spor çekimlerinde vesaire çok çok işe yarıyor. Uzaktan her şeyi yönetmiş oluyorsunuz. Bunlar bu fotoğraf makinelerinin gerçekten güzel artıları. Z8 fotoğraf makinesinin diğer güzel bir tarafı da dinamik aralığının oldukça geniş olması. Yani 14,5 stopluk neredeyse bir dinamik aralık var. Bu fotoğraf makinesi 64 ISO'dan başladığı için 64 ISO'da bir kere noise'den bahsetmiyoruz zaten. Sıfır noise. Ve çok geniş bir dinamik aralık var orada. Tabii ki ISO değeri arttıkça dinamik aralık da azalmaya başlıyor. Ama bu fotoğraf makinesinde 500 ISO'lara geldiğinizde bir anda tekrar noise değerleri çok düşüyor. 640-800 ISO'larda 200 ISO'dan ve 400 ISO'dan daha temiz fotoğraf ve video veriyor. Bununla alakalı ben şuraya yine bırakırım. ISO performansı ve hangi makine hangi ISO değerlerinde ne kadar noise üretiyor, nasıl ışık performansı var, bunun bir videosunu çekmiştim. Makinenizi oradan tanıyabilirsiniz. Kendiniz bizzat test edebilirsiniz. Ona göre yüksek ISO değerlerinde çalışırken size avantaj sağlar. Mesela ben bu makineyi 200 ISO'da kullanmaktansa 500 ISO'da, 640 ISO'da kullanmayı tercih ediyorum. Hem bana enstantane avantajı sağlıyor hem temiz fotoğraf veriyor. 64 ve 100 ISO'larda duramayacaksam hemen oralara zıplıyorum. Böylece daha hızlı fotoğraf çekme şansım oluyor. Zaten hızlı yazdığı için de rolling shutter'da olmuyor. Her şeyi net çekebiliyorum. İşte bu geniş dinamik aralık özellikle portre çekimlerinde, moda çekimlerinde, ürün çekimlerinde, manzara çekimlerinde çok çok işe yarıyor. Tabii ki spor, kuş, yaban hayat buralarda da işe yarıyor. Çünkü biz güneşli havalarda çekim yapıyoruz. İşte kuş kanatlarını çırparak uçarken bir anda kanadı güneşi kapatıyor. Tüm işte gagası, gözü, yüzü gölgede kalıyor mesela. Siz o gölgeleri açabiliyorsunuz. Kanat üstleri güneşe çarptığı için kuş beyazsa oralar böyle patlama ihtimali olabiliyor. Onları geri getirebiliyorsunuz patlamazsa. Bu 14 stop size bu avantajı sağlıyor. Yani fotoğrafı dengeleyebiliyorsunuz. Açıkçası bu noktada Z8 benim elimi daha da güçlendirdi. Gelelim otofokus noktasına. Yani bir fotoğraf makinesinin en önemli hususlardan bir tanesi de tabii ki otomatik netleme sistemi, AF sistemi. Nikon Z8, Z9 benzer otofokus performanslarına sahip, çok hızlı çalışıyorlar. Z6 bu en son güncellemelerle beraber işte hayvan ve kuş AF'si de geldi. Yani üçü de birbirine benzer performans ortaya koyuyor. AF sistemleri vesaire sürekli güncelleniyor ve makine güncel kalıyor. Açıkçası bu çok hoşuma gidiyor. Yani konuyu bulması, takip etmesi çok başarılı. Kuşların gözünü vesaire hemen buluyor, yakalıyor. Çok kalabalık objelerin içerisinde her makinenin sınırı vardır. Yani her makine kusursuz hemen buluyor diyemem size. Markalar arasında gerçekten farklılıklar var. Hiçbiri hem uçarda hem sabitte müthiş bir şekilde tutarlı AF yapmıyorlar. Biraz huyunu suyunu bilmeniz gerekiyor makinelerin. Nikon Z8'de de mesela çok kargaşık burgaşık çalıların içerisinde bir kuş varsa
Bunu siz bile bazen göremiyorsunuz. Makinede göremez. Normal. Ben arkaya tek nokta AF özelliğini atadım. Basıyorum ve noktayı kuşun üzerine getiriyorum. Buluyor. Ondan sonra artık bırakmıyor. Takip ediyor. Bu büyük bir avantaj. 3D AF sistemi çok güzel çalışıyor. Otomatik AF sistemi de çok güzel çalışıyor. Özellikle uçar kuşlarda hemen yine tek tuşla otomatik AF sistemine geçiyorum ve gökyüzünde kuşu hemen buluyor. Bırakmıyor. Çatır 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 ben fotoğrafımı çekiyorum. Bu arada Z6-3'e oranla daha geniş bir tampon bellek var. Çözünürlük fazla olmasına rağmen bu da önemli bir artı. Seri çekimde çok uzun süre daha çekim yapabiliyorum. Yine aynı şekilde saniyede 20 kare RAW artı JPEG olarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Saniyede 30, 60, 120 karelere de JPEG olarak çekebiliyorsunuz. Yine işte pre-capture özelliği var. Hareketin öncesini yakalayabiliyorsunuz. Bu hem fotoğrafta hem videoda var. Yani çoğu özellik bu noktada zaten aktif ama ben özellikle tercih ettiğim hususları anlatıyorum size. Otofokus noktasında video tarafına baktığımız zaman açıkçası videoda şaşırtıcı bir şekilde en başarılı marka diyebilirim ben size. Yani Nikon için. Ve Z8 çok başarılı. Yani kuşu mesela kuş yani hani insanı zaten bırakmıyor da insan netleme ile alakalı hiçbir probleminiz yok. Yapışıyor, takip ediyor, bırakıyor. Orada çok rahatsınız yani. Ama hayvanlarda, araçlarda vesaire de mesela hayvan diyelim ki kuşun kafasını netliyor. Kuş kafasını dönüyor, ensesi görünüyor. Tabi orada bir yapay zeka bir göz arıyor. Bulamayınca kuşun gövdesinde kalıyor. Yani gidip arka tarafı kaçırmıyor yani. Hep orada kalıyor. Kuş tekrar kafasını çeviriyor, hop kafasını yakalıyor. Yani şunu demek istiyorum size. Videoda Nikon Z8'e, Z9'a, Z6-3'e konu takibi noktasında gerçekten güvenebilirsiniz. Ben çok mutlu oluyorum bu makinelerle video çekerken. Bir kere buluyor, netliyor ve ondan sonra siz sadece çekime odaklıyorsunuz. Kadrajınızı ayarlıyorsunuz. O bırakmıyor yani kuşu. Çatır 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 çekiyorsunuz. Bu çok güzel. Kuş avlanıyor. Kafası suya giriyor. Gövdede kalıyor netlik. Kaldırıyor. Tekrar avında ve kuşun kafasında oluyor. Bunlar benim için çok değerli şeyler ve gerçekten işini düzgün yapıyor. Nikon yani bu noktada hem solumayı bastırma anlamında böyle profesyonel görünen smooth netleme başarısı sayesinde hem de videodaki tutarlılığı ve kararlılığıyla AF'deki benim çok sevdiğim bir makine. Fotoğrafta da aynı şekilde çok güzel otofokus yapıyor. Evet, bir sürü artıdan bahsettim. Peki bu makinenin eksisi yok mu? Yani her makinenin eksisi vardır. Ben ne tür olumsuzluklarla karşılaştım? Onu söyleyeyim isterseniz. Şimdi olumsuzluk denmez buna. Tamamen fizik. Yüksek çözünürlük var. 45.7 megapiksel. Artık hepimiz biliyoruz. Çözünürlük arttıkça yüksek ISO performansı bir miktar düşüyor. Dinamik aralık artıyor ama yüksek ISO performansı düşüyor. Z6-3'ün yüksek ISO performansı Z8'e göre daha başarılı, daha az noise üretiyor. Yani ikisiyle de 1600 ISO'da, 3200 ISO'da fotoğraf çeksek Z6-3 daha temiz fotoğraf üretiyor. Bu bir gerçek. Ama böyle atla deve bir fark olmadığından dolayı Z8'in de yüksek ISO performansı açıkçası benim hoşuma gitti. 1600 ISO'lar genel itibariyle yetiyor. O yüzden birazcık daha objektifleri konfigüre edip işte f4, f2.8 objektifler tercih etmek lazım. Bu noktada da mesela Nikon'un şu 400 mm f4.5 objektifi gerçekten çok güzel. Zaten çok hafif. Yani ben bu objektifi bayağı bir göz ardı etmişim açıkçası. Biraz böyle gösterişli objektifleri seviyoruz. Ama bu 400-4.5 objektif f4'ten hani 4.5 gene açık diyafram sayılır. Hafif olduğu için, inanılmaz derecede hızlı ve sessiz olduğu için gerçekten yaban hayatında çok güzel bir objektif. Araç içerisinden çekim yaparken, yürüyerek, doğada gezerken çekim yaparken size hiçbir ağırlık oluşturmuyor. Sağa sola çarpmıyorsunuz. Müthiş bir AF hızı var, tutarlılığı var, kararlılığı var ve çok keskin bir objektif. Yani f4 objektif keskinliği var bu objektifte. Açıkçası o yönüyle ben çok beğendim. Hani böyle bir objektifle işte çok yüksek ISO'lara çıkmadan maksimum 1600-3200 ISO'larda çok güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Ve noise ile çok uğraşmıyorsunuz. Geçen günlerde paylaştım yani 1600 ISO'da çektiğim fotoğrafları JPEG olarak hiç düzenlemeden doğrudan Instagram'da paylaştım. Noise diye bir şey görünmüyor. Bir miktar noise zaten güzel görünür. İlla böyle pürüzsüz olmak zorunda değil. Dokusu var, deseni var. Noise deseni de güzel. Böyle çok renkli ve tuhaf tuhaf değil. Yani böyle gren hissini veren bir
noise var Z8'de. Onu da beğendim. Evet, bu videoda sizlerle Nikon Z8'i neden tercih ettim, bana neler kattı, artıları eksileri neler, bunları konuştuk. Biraz Z8 incelemesi de oldu aslında. Z8'i düşünenler için size fotoğraf makinesinin artılarını eksilerini anlattım. Ben eksi göremediğim için eksiden bahsetmedim. Çok güçlü bir makine. Amiral gemisi kalitesinde, amiral gemisinden daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Düşünen varsa 2023'te çıktı hala alınır mı demeyin. Gidin alın. Yani bir 3 sene daha gider bu makine. Yakın zamanda Z8 2, Z8 ne bileyim R falan hani böyle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani Red anlamında. Z8 2 1-2 seneye anca çıkar gibi. Siz de o zamana kadar yol almış olursunuz. Boşu boşuna kendinizi bu teknolojiden geri koymayın derim. Düşünüyorsanız ve şu an rakiplerine hala kök söktürüyor. Geri kalan hiçbir tarafı yok. Yani yüksek çözünürlüklü makineleri, hızlı makineleri düşündüğümüz zaman geri kalır bir tarafı yok. İstifli sensörü, işte rolling shutter etkisinin olmaması vesaire bir sürü artısını söyledim. Tüm bunları düşündüğümüz zaman bence dün çıkmış bir makine gibi gayet iyi bir performansı var. İncelemeyi yapmış olduk. Umarım sizler için bu inceleme faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve hype etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.